So there's an interesting thing happening in the labor market. On one hand, there are a whole lot of job openings, and on the other, there's a lot of employers who really struggling to fill them. We're experiencing unprecedented rate of change in the nature of work. So many jobs today require skills. Ten entire teams and data engineers and social media content producers and sustainability experts, but now they can barely compete without them. But this isn't the whole thing. Part of what's causing this disconnect is the factor we're using outdated things for 21st century jobs. My job is to help executives rethink how they attract and retain talent. More so ever than leaders are telling me they just cannot find the people to do work. For some, this means and for others, and products delayed the market and revenues stay ahead. But I think there is a fix. We just have to find a way to unleash the talent that is hiding in plain sight. And by doing so, we can help our leaders and managers shift their focus from stressing over unfilled positions to helping their teams deliver value. And we can help employees and candidates find the opportunities to advance their careers. So here's how I think to do it. Leaders and managers, step one's on you. Before you post on your next job opening, or do us a favor and figure out what actually needs to get done. I think many jobs openings list of requirements is so ridiculous. The ideal candidate must be able to manage $1 billion P&L, code like a 20-year Google veteran, build advanced forecasting models, design beautiful PowerPoint slides, directly engage with the directors, and do all of their duties as assigned. And leaders write down every single thing that their ideal candidate must be able to do. There is really only one kind of candidate that can do all those things. A Pegasus. So if you want to find the right real-life person to do the job, perhaps try a different approach. What works needs to get done and design profile based on that. Now we know the work that needs to get done, so we can start screening candidates in instead of screening them out. I'll be the first time going through thousands of resumes for a single job opening is intimidating. So it really doesn't bother me that companies design policies to quickly filter out unqualified candidates, but what does bother me is the criteria that they use to screen, which is often easily identifiable things and degree requirements. I bet you there is someone listening to me right now hasn't applied to a job because the requirements section said you need 5 years of experience and you are in the head for. Lucky for us, there is some big name companies working to address this. IBM, for example, has moved degree requirement from 50% of their US job listings in order to widen their talent pool. But I think we can do more. BCG recently worked with the Boston management firm to predict what predicts high GPA, important, top school, not important, past client and sales experience, not important, past call center experience, not important, past experience working on a team of any kind, important. So of course we have to remember that the candidates don't need to check everything on the list. They focus on to 80% of the skills that matter the most, and then they help candidates to become 70% to 1%, 100%. All of this is a little bit like dating to me. You may think that you need someone who's handy, who can cook, who loves camping, who wears designer clothes, and nowadays plays pickleball. But in reality, perhaps the ideal partner is actually someone you can make you laugh and get along with your family. That dating metaphor is actually perfect for my next piece of advice, which is this.
Up the Start with coffee. If your manager or candidate don't feel like you need the job into marriage or even come to dinner, this is the concept behind this is more skill. And for companies, they actually divide the lower and allows them to reach students in schools that they otherwise might not have looked to. Talk about finding hidden talents. Among students' experience, companies like Microsoft and PepsiCo, we have talked a lot about talent hiding and hiring process, and but surprise, there are so much talent hiding in your organizations. So my recommendation is to everyone, managers and employers, is to look behind your floor. I recently worked with a large company going through reorganization and design drafting responsibilities for each role. But when it came to time to staffing, instantly enough, not one single person suggested an opportunity for a candidate outside their team. Now, more often than not, the talent unit actually does exist in your company. You may just need to look different floor. In fact, in the early days of COVID, you only 9 well, I can do that. I'm pretty sure you can find. Oh. And if you're listening to this and feeling frustrated by the lack of opportunity and your part through, perhaps it's on you to tell people also to your team. There's a flip side to looking behind different. Here is my ask of managers and leaders. While it's very natural to want to hold on to rockstar teammates, doing so may actually keep them from their dream job. So please let people go so they can grow. 60% of people left their job recently said lack of career advancement as one of the main reason they are leaving. So leaders, please don't think you can keep someone in the same role for years without expecting to leave. That's called talent hoarding, and that's not okay. And on the flip side, innovative and effective project teams. So it might be hard to support someone who's ready to move on, but trust me, you absolutely should. And there is a lot going on the labor market, and these 5 tips are not going to address everything. But we are never going to discover something new if we keep using the same ones as we have for decades. Perhaps the way to discover hidden talent is as simple as taking a fresh look. Thank you. İşçi marketi biraz kötü bir çeviri oldu ya. İşe alım dünyasında. İşe alım dünyasında garip bir şey yaşanıyor. Bir yandan bir sürü açık iş ilanı var. Ama bir yandan da işçiler bu ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyorlar. Günümüzde birçok iş yeni yetenek istiyor. Günümüzde bazı işler olmadan da şirketler yürüyebiliyordu ama artık günümüzde onlar olmadan yürüyemiyorlar. Açıkçası bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi 21. yüzyıla için çağ dışı kalmış bir işe alım yönteminin izleniyor olması. Liderler bana şimdiye kadar olduğundan hep daha fazla bir şekilde gerekli yeteneği bulamadıklarını söylüyorlar ve bu yüzden ürünlerini markete sunmakta gecikiyorlar ve kar kaybediyorlar. Bu sorunu çözersek liderlerimizin odaklarını boş mevkilere değil de takımın gelişmesine
odaklanmasını sağlayabiliriz. İlk adım liderlerde. Bir dahaki sefere bir iş ilanı vereceğiniz zaman bize bir iyilik yapın ve işiniz için gerçekten gerekli olan şeyin ne olduğuna karar verin. Çünkü işe alım için gerekli özellikler gerçekten çok fazla. Sanki 20 yıllık bir Google çevirmeni gibi yazılım yazmanız lazım. Çok güzel sunumlar hazırlamanız lazım. Ve bunun gibi şeylerin yanı sıra bir de sizin işinizin sorumluluğu olan şeyleri de çok iyi yapabilmeniz lazım. Bütün bunları yapabilecek sadece bir tane aday var. O da Pegasus. Yani eğer ki gerçek bir insanın bu işi yapmasını istiyorsanız farklı bir yaklaşım deneyin ve bu iş için neyin gerekli olduğuna karar verin ve aday profilinizi ona göre oluşturun. Adaylarınızı dışarıda denemek yerine içeride deneyin. Beni rahatsız eden şey bu incelemeyi nasıl yaptıkları, kullandıkları ayırma yöntemleri çok da iş için önemli olmayan şeyler oluyor genelde. Eminim ki izleyicilerimiz arasında şu anda sırf bir iş 5 yıllık tecrübe istiyor diye 4 yıllık tecrübesiyle işe başvurmayanlar vardır. Mesela örneğin IBM, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş ilanlarının %50'sinden üniversite mezuniyeti, üniversite diploması zorunluluğunu kaldırdı ki yeteneklere daha rahat erişebilsinler. Bu konuda bir araştırma yapıldı. Yüksek ortalama önemli. İyi bir okuldan mezun olmak değil. Eski müşteri ve satış tecrübesi değil. Call center. Önemli değil. Herhangi bir takımda çalışmış olması önemli. CK Teknoloji gibi bazı şirketler önce iç incelemeye bakıyorlar ve işçilerini %100'den değil de %70 gibi yeterlilik seviyesinden alıp kendileri %100'e tamamlamaya çalışıyorlar. Bütün bunlar bana kalırsa bir ilişki gibi açıkçası. Siz biliyorum hamarat, iyi yemek yapan, kamp yapmayı seven, özel tasarım kıyafetler giyen bir kişi istiyor olabilirsiniz. Ama gerçekte ideal aşkınız nasıl biri olursa olsun sizi güldürebilen ve ailenizle iyi anlaşabilen biri ideal aşkınızdır. Kahve içerek başlayabilirsiniz. Eğer bir liderseniz nasıl direkt evlenerek veya akşam yemeğiyle başlamazsanız bir kahveyle başlarsanız iş alımlarına da bu şekilde devam edebilirsiniz. Şirketler içinse aynı zamanda şirketler için de bu daha düşük tehlikeye sebep oluyor. Microsoft ve PepsiCo gibi şirketlerle çalışırken işe alım sürecindeki yetenekler hakkında çok konuştuk ve dürüst konuşmak gerekirse şirketlerinde bir sürü gizli yetenek vardı. Benim çalışanlara ve liderlere olan tavsiyem sınırlarınızın dışında düşünmeniz, mantıklı işe alım profilleri oluşturun ve hangi iş için neye gerektiğine karar verin. Ama garip olan hiç kimse bir kişi bile kendi takımları dışarısında birisini önermedi. Örneğin
So if they can do that, I'm pretty sure you can find the person for your one job opening somewhere in your company. And if you're listening, Örneğin Covid sırasında Universal şirketi 900 tane yeni stajyer işe aldı. Yani onlar bile bu işi yapabiliyorsa siz de emin olun kendi takımınıza bunu uygulayabilirsiniz. Sınırlarınızın dışında bakmanın ters bir yanı da var. Tabii ki de yıldız çalışanlarınıza tutunmak isterseniz ama çalışanlarınızın gitmesine izin verin ki gelişebilsinler. İşlerini bırakan, işlerinden ayrılan kişilerin %60'ı işlerinden ayrılmasının sebebi olarak kariyerlerini ilerletememeleri olarak söylediliyorsa, dolayısıyla liderler lütfen bir çalışanınızı yıllarca aynı mevkide tutabileceğinizi düşünmeyin. Buna yetenek cinayeti denir ve bu doğru değildir. Biliyorum ki işe alım dünyasında bir sürü şey yaşanıyor ve bu saydığım 5 madde tabii ki de bütün sorunları ifade etmiyor. Ama bir şeye eminim ki geçtiğimiz uzun yıllardan beridir kullandığımız bu yöntemlerin günümüzdeki sorunları çözmek için yeterli olmayacağını biliyorum. Dolayısıyla bazen sorunları çözmek için daha yeni ve daha ferah bir bakış açısına sahip olmak daha iyi olabilir. Teşekkürler. Think back. Where were you in May of 2020? Like many other educators, I was preparing to close out the most unique school year of my as a teacher after spending the last couple months trying to figure out how to teach online and also navigating to uncertainty trauma as a global health pandemic. And then in May 2020, in the wake of this tragedy, in the days of civil unrest that followed, my colleagues and I realized we couldn't just keep showing up our virtual classes to teach our professions. One morning we faced with the question, what do we say to kids? Since that day, I started reflecting things like this. Growing up 1890s, I remember my parents saying like this, exactly what they're doing. These were the days, well, President John F. Kennedy and Martin Luther King assassinated, generating leader. Memorable events for me were the Columbus school shooting in more reflecting on this, both as a teacher and a leader, as a social emotional learning specialist, I realized they share distinct characteristics. They're collectively inspiring, disruptive to daily life, and often they cause a shift in these behaviors and even policies. And today's young people, perhaps due to globalization or social media, may be faced with even more of them. And so educators like me, I assumed, must be faced. What do we say with the kids? I had quite a little bit study about this, and not just for educators, but for parents and caregivers and anyone who interact with young people. In my research, I came to call these moments consciousness-shifting current events, which are occurrences that have profound collective impact on a community-state relationship where they take place and usually cause a change in awareness, attitude, or behavior among these impacted lives. Share the insight to you about my research. It's not yet published. I'm going to focus on general, broad conclusions and leave out any personal details to identify my subjects.
The educators I spoke to told me that it was a moral imperative to address these events to students. It wasn't clear before. The era of COVID-19 has made it clear now. Education is an essential industry. As frontline workers, educators are tasked with more than teaching. They are responsible for supporting the physical and emotional well-being of students. So, wide variety of social crises and collective dramas, natural disasters, civil unrest, racial injustice, community violence, of course, a global pandemic. All of the educators in my study expressed some degree of self-doubt and lack of confidence addressing this topic to students. Yet in the stories they shared, and the strategies they shared with one another, I discovered that actually most educators actually do have an implicit understanding of what needs to happen, and those women, the kids go back to the place of learning. The steps they took to facilitate community healing in their schools and classrooms. First, they sought to restore a sense of safety. Now, here is what it looked like. In one classroom, it meant facilitating breathing and mind exercises to help students regulate. After a tornado swept through their region and destroyed a nearby town. Another educator told me about a student who was a refugee from a country in political upheaval. On the day of UNICEF's insurrection, the student was particularly distraught in consolable comparison to her peers because her belief she left she was worried that her parents were unsafe. She wasn't going to be reunited with them after the school day. So teacher reassured that any physical danger, and I took out the map of United States to demonstrate, although yes, what was happening in DC was in the same country, but there was nearly 2,000 miles away. My focus on safety and security, these educators prioritize what tells us basic human needs. Unless I learned here, when bad things happen, we don't jump right to analyzing how they got us here. We don't try to figure out who is to blame or even how to fix it yet. We simply try to hold this together and make sure our people protected. But of course, we don't and we can't stop there. After restoring physical or psychological safety, educators engage in hard work. That is, they tend to emotions both theirs and their students. Often, educators' own vulnerability admit to scare, uncertain, or don't have all the answers and feel anxious about it. And it also involves creating space for students to do the same. Many of the educators in study talk about circles of what they're going through without judgment. One told me about using a virtual talking center for both adults and young people to navigate feelings about coronavirus. Realizing that students feeling comfortable talking openly, she led them in a silent activity to create artistic representations of their thoughts and emotions. Now, hard work can be hard work, but here is why it matters. When we navigate our emotions, it moves us from that survival part of brain to more emotion-regulated state. Do you know what else is possible more operating from that comfort state? Connection, love, belonging, community. So, reinforcing the relationships we have with one another to get through hard times. It's how we develop coping strategies, and this connection is sense of we are all in this together is what we cultivate hope and leads us to the final step, empowering action. Now we've seen this many times in various social
and Yani, inspiring action powerful and inspiring action is happening on smaller scales without in classrooms and schools all over. Days after classroom and 9/11, schools all over. teacher took a page Teacher took a page from the Mr. Rogers playbook, looking and honoring the helpers. Teacher talked about firefighters, the responders, the failed leaders were morality of leaders, everyday people providing food, shelter, and support to their neighbors. After 2016 presidential election of Donald Trump, expressed rage and terror, fear of their families soon one day might be reported. Hopelessness, their teacher went to work creating opportunities for students to learn about how to get political activism. Because it's too unsafe, they start the podcast, and they may use that platform to raise awareness, build support on community leaders, and plan a What's key here is that we don't let ourselves or our people get stuck in the ink rather than letting them despair. We reject helplessness and harness our individual and community assess to advocate and educate for change. Jen Wright calls this healing center engagement. This approach is to different question that moves beyond what happened to you to what is right with you. And it looks at those traumas as agent and creation of their well-being. Is finding what's right with all of us, our collective strengths, that we can begin to heal, transform ourselves and our communities. And so our return once more to the question, what do we say to the kids? We say to the kids, it's okay to feel scared and vulnerable. We say to the kids that our safety from taken from us, but we can create safety once again. We say to the kids that it's time to start hard work and we will show them how to do it. We tell them to keep feeling because our feelings what makes us human and help heal us. And finally we say to the kids that we must rebuild together through action, each and every one of us. Today I hope we will feel empowered and I hope all people feel empowered to support our communities, our educators and our young people in healing. And so the next time a consciousness shifting happens, we'll know what to do, we'll know and how to be. Thank you. Bir düşünün. 2020 Mayıs'ında neredeydiniz? Diğer birçok öğretmen gibi ben de öğretmenlik kariyerimin en özel yıllarından bir tanesine hazırlanıyordum. Mutfak masamda online eğitimi nasıl yapacağımı düşünüyordum. Covid-19 pandemisi sırasında. Ardından George Floyd polisler tarafından öldürüldü. Zaten içinde bulunduğumuz bu trajik dönemlerde üzerine bir de böyle bir olayın yaşanması öğretmenler üzerinde biz kendi alanlarımızı öğrencilere oturup nasıl anlatabileceğiz sorusunu yöneltti. Ve bir soru aklımıza takıldı. Çocuklara ne söyleyeceğiz? Bugünden beridir daha çok bu konu üzerinde düşünüyorum. 80'lerde ve 90'larda büyümüş birisi olarak 2 tane önemli olayda bana ne dediklerini ve ne yaptıklarını anlattıklarını hatırlıyorum. Bunlardan bir tanesi John F. Kennedy'nin, diğeri ise Martin Luther King'in suikastleriydi. Bunların ikisi de benim için hatırlanabilir başka 2 olaylarsa Columbine okuluna silahlı saldırıydı ve 11 Eylül'dü. Fark ettim ki öğretmenlerin hepsi farklı kişilikleri var, farklı şeyler tecrübe ediyorlar.
Bugünün gençlerinde ise e, küreselleşme ve sosyal medya yüzünden belki de bunlardan çok daha fazlasıyla yüzleşiyorlar. Ve bu yüzden de daha çok acaba çocuklara ne diyeceğiz sorusuyla yüzleşiyoruz. Ve ben de bu soru üzerine bir araştırma yaptım ve sizlere çocuklara ne diyeceğimizi söyleyeceğim. Ve bu sadece öğretmenler için değil, aynı zamanda ebeveynler için de geçerli. Yani daha doğrusu gençlerle iç içe olan bütün meslekler için geçerli. Ben bunlara duygu değişimi yaşatan olaylar diyorum. Bunlar genelde büyük bir toplumun duygularını da büyük değişikliklere sebep olan, büyük duygusal etkilere sebep olan etkinlikler, olaylar. Bütün bunları anlatırken şey, araştırmama katılanların kimlikleri belli olmasın diye onların kişisel özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Katılımcılardan bir tanesi bunlara bahsetmenin çok önemli olduğunu söylemişti. 2000 Öğretmenler sadece öğretmekten daha fazla sorumlulukları var. Çünkü kendilerinin aynı zamanda öğrencilerin duyguları üzerinde bir sorumlulukları var. Irkçılıklar, toplumsal sorunlar gibi sorunlardan dolayı bazı öğretmenlerin kendine güvenmekte bunları yapabilecek konusunda kendilerini yetersiz hissettikleri korkusu vardı içlerinde. Ve şunu fark ettim ki aslında birçok öğretmenin bu tarz durumlarda öğrencilerini tekrardan öğrenme durumuna geçirebilmek için ne yapmaları gerektiğine dair temel bir düşünceleri olduklarını fark ettim. İlk olarak güven duygusunu aşılamaları gerekiyor. Örneğin bir tane sınıfta zihinsel çalışmalarla birlikte nefes alma çalışmaları yapmışlardı ki çocuklar daha rahat hissetsinler. Başka bir öğretmense bana politik sıkıntılar yaşayan bir ülkeden mülteci olarak gelen birisinden bahsetmişti ve Amerika'da yaşanan olaydan sonra kendisini diğer öğrencilerden çok daha kötü hissettiğini, çünkü burada kendi ülkesinde yaşandığın şeyler gibi bir şey yaşanmayacağına olan güvenini yıkıldığını ve ailesinin artık güvende olmalarını düşündüğünü söyledi. Ve çocuğa kendisinin tehlikede olmadığını anlatabilmek için bir Amerika haritasını aldı ve çocuğa her ne kadar Washington'da yaşanan bu olayın aynı ülkede yaşanmış dahi olsa 2000 mil ötede olduğunu, dolayısıyla kendisinin ve ailesinin güvende olduğunu söyledi. Bu tarz bir olay yaşandığında bunu nasıl çözeceğimizi veya kimi suçlayacağımızı düşünmeyiz ve sadece insanların güvende olduğundan emin olmaya çalışırız ve tabii ki de burada durmayız. Fiziksel ve psikolojik güvenliği sağladıktan sonra öğretmenler sıkı çalışmak zorunda kalırlar. Bu bazen öğretmenlerin kendi yetersizlikleriyle savaşmaları demek, korkularını kabul etmeleri demek. Bu aynı zamanda öğrencilere aynı şeyi yapabilme alanı oluşturmak demek. Birçok öğretmen öğrencilerle konuşma sınıfları yaptıklarını söyledi. Örneğin bir tane öğretmen
sadece gençlerle değil büyüklerin de dahil olduğu bir korona virüsünden dolayı nasıl hissettiklerine dair bir ders içtiklerini söylemişti. Mesela bir tane öğretmen de bir öğrencinin kendini sözlü olarak ifade etmek istemediğini fark ettiğini, dolayısıyla kendisine sessiz bir sanatsal ifade ortamı oluşturduğunu söylemişti. Bu tarz olaylar bizleri daha hayatta kalma, beynimizin hayatta kalma yerlerinden duygusal yerlerine taşır. Birbirimizle sahip olduğumuz ilişkileri güçlendirerek zor dönemlerin üzerisinden gelebiliriz. Bu aynı zamanda bizim daha güçlü başa çıkma yöntemleri oluşturmamızı sağlayabilir. Ve bize ümit aşılar. Ve son adımsa adım atmanın gücü. 11 Eylül gününden sonra öğretmenimiz bize kitaptan fotoğraf göstermişti ve kimlere onur duymamız gerektiğini göstermişti. Örneğin itfaiyeciler, din adamları, topluluk liderleri, komşularına yemek ve kalacak yer ifade eden kişiler. 2016'da Donald Trump başkanlık seçimini kazandıktan sonra birçok kişi korku ve sinir hissettiğini söyledi ve ümitsiz hissettiklerini söylediler. Öğrenciler için aktivistlik ve politik olaylara nasıl daha çok katılabileceklerini öğrettiler. Bir podcast başlattılar ve bu platformu farkındalık yaratmak için topluluk lider bizler biz insanlarımızı çamura sıkışmış bir şekilde bırakmak istemeyiz ve ümitsizlik gibi duygulardan ziyade ise toplumsal güçlerimizi odaklanmalıyız. Onarım odaklı çalışma adını verdiğim şey bizim genelde daha sağlıklı hissedebilmemiz için yaptığımız şeylere denir. Dolayısıyla bir kere daha çocuklara ne demeliyiz sorusuna dönmemiz lazım. Çocuklara korkmuş ve güçsüz hissetmenin sıkıntı olmadığını söylememiz lazım. Güvenli anları tekrar yapacağımızı söylemeliyiz ve çocuklara sıkı çalışma döneminin geldiğini söylemeliyiz ve onlara güzel bir örnek olmalıyız. Ve son olarak çocuklara her birimizin attığı adımlarla tekrardan inşa olmalıyız, tekrardan güçlenmeliyiz demeliyiz. Umarım ki bütün herkes bizim toplumlarımızı iyileşmekte olan genç insanlarımızı ve öğretmenlerimizi daha iyi anlarlar. Ne yapacağımızı biliyoruz ve nasıl olacağımızı biliyoruz. Teşekkürler.